Heyo, Linuverse'e hoş geldin. Özellikle Linux'a yeni başlıyorsan, Linux ekosisteminin ne olduğunu, nasıl işlediğini bilmiyorsan bu video tam olarak sana göre. Fakat eğer Linux ekosistemine hakimsen de bu video senin için çerezlik olabilir. Bildiğin şeyleri anlatacağım genel olarak ama yine de kal bir şans ver be. Öncelikle konuya Windows altyapısıyla başlamak istiyorum. Çünkü insanlar ve bir süre önce ben de Linux'la Windows'un aynı şeyleri sağladığını düşünüyorlar. Mesela Windows A, B, C, D, E, F, G işte bunların hepsini çok iyi bir şekilde yapıyorsa Linux'tan da aynı performansı, aynı stabilizasyonu, aynı rahatlıkta ve aynı kolaylıkta bekliyorlar. Fakat bu maalesef imkansız. Çünkü Linux sandığınızın aksine öyle çok da son kullanıcıya hitap eden bir yapı değil. Daha doğru bir tabirle son kullanıcıya direkt olarak hitap eden bir yapı değil. Çünkü özellikle son çıkan dağıtımlar ve son çıkan sürümler diyelim daha doğrusu bu yargıyı bir tık kırmak özelinde adımlar atıyorlar. Mesela Pop!OS olsun veya Garuda olsun bu konuda oldukça başarılı adımlar atıyor. Örnek verecek olursak işte oyun yazılımlarını içeride bir araya toplayan imajları size sunuyorlar. Siz bu ISO dosyalarını bilgisayarınıza yazdırıp boot ettiğiniz zaman ilk karşınıza direkt olarak Nvidia kurulu bir şekilde geliyor. Heroic Launcher, Steam ve işte Proton bunların hepsi kurulu bir şekilde geliyor. Siz tak çalıştır oyununuzu başlatabiliyorsunuz. Fakat ben bugün genel olarak Ubuntu veya işte Fedora gibi dağıtımlar üzerinde konuşacağım için Popos veya Garuda gibi daha son kullanıcıya hitap eden, direkt her şeyi hazır veren distrolardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü her ne kadar her şeyi bir anda size veren bu distrolar çok rahat olsa da özellikle son kullanıcı ilk geldiğinde evet çok mutlu bir şekilde geliyor. Windows'ta aşina olduğu ve artık rutine dönmüş, artık sıkıcılaşmış aynı şeyleri görmektense mesela Garuda'nın pencere animasyonları veya işte KDE'nin kendi pencere animasyonları veya sınırsız özelleştirme onların gözünü boyuyor. Fakat bir süre sonra günü gelip maalesef terminali açtıkları zaman işler bayağı bir çirkinleşiyor. Bu yüzden zaten Ubuntu ve Fedora altyapısıyla konuşacağım dedim. Zira ilk gelen kullanıcı ilk olarak bunları öğrenmeli ki kendini çok da yabancı hissetmesin ilerleyen dönemlerde. Nvidia'ymış, Steam'miş, Heroic Launcher'mış vesaire vesaire bunlar bir şekilde çözülüyor. Zaten hepsi birkaç komuta bakıyor. Bu komutlar girildiği zaman kendi kendine sistem zaten bunları hem yerleştiriyor hem kuruyor hem de sizin oyun oynamanıza veya işte video düzenlemenize başka şeyler yapmanıza tak diye olanak sağlıyor. Fakat siz daha en temel komutları bilmezseniz yani oyunda yaşayacağınız en ufak bir çökme, en ufak bir sıkıntı. Ya mesela en basitten bir örnek veriyorum. Driver uyumsuzluğundan dolayı sürekli bilgisayarınızın çöktüğünü hayal edin. Sürekli çöküyor, sürekli çöküyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Yapay zekayı yazacak olsanız bile sizi o kadar fazla adımdan geçirecek ki çünkü o da ne olduğunu bilmeyecek. O an sisteminizde ne olduğunu bir tek sistemin kendisi biliyor. O an geriye dönük sistem çöktüğünde toplanan logları alıp o loglar üzerinden bir ufak analiz sonucunda sistemi çökerten şeyin ne olduğunu bulup o şeye müdahale etmezseniz ki bu Windows kullanıcısının asla yapacağı bir şey değildir. Sistemin nasıl çöktüğünü asla anlayamayacaksınız. İşte tam da bu yüzden söylüyorum. Popos veya Garuda bunlar kulağa çok güzel gelen distrolar. Gelin görün ki pratikte hiçbir şekilde böyle olmayacak. Şimdi gelin Windows ve Linux ekosistemleri arasında aşina olduğumuz şeyleri nasıl farklı şeyler olduğunu anlayalım. Öncelikle Windows tam olarak ne yapıyor? Daha doğrusu neyi çok iyi yapıyor? 1. Kullanıcı Windows'u açtığı ilk andan itibaren uygulamalarını kurup direkt olarak harekete geçebilir.
çalışmaya başlayabilir, oyun oynayabilir vesaire vesaire. Windows kendi kendine arka planda güncellemeleri zaten yapacak. Zaten bütün uyumlu driverları yükleyecek ve bu driverları kendi kendine size sormadan kuracak. Bu çok önemli. Çünkü ilk gelen kullanıcı, hiçbir şey bilmeyen kullanıcı bu kadar rahatlık dolu bir ortamdan Linux'a geçtiği zaman felaket afallıyor. Oraya geleceğiz. Biraz daha Windows'tan bahsedelim. Günümüzdeki pek çok pazar direkt Windows üzerine kurulu. Mesela şu an bir laptop almaya kalksanız alacağınız laptopta çok büyük olasılıkla siz özellikle talep etmediyseniz veya o laptopu üreten firma veya o laptopu satan firma özellikle Linux'u tercih etmediği sürece, ki bu pazarda yüzde kaçtır, 1 mi 2 mi? Yani çok düşük bir orandır diye tahmin ediyorum. Direkt Windows 11 kurulu geliyor. Bakın 10 da değil. Direkt 11 ve yıllardır böyle. Windows 11 çıkalı 3 yıl mı oldu, 4 yıl mı oldu tam bilmiyorum ama henüz daha yeni olduğunu biliyorum. Yani bu şuradan bahsediyorum yeni derken, daha hala optimizasyon problemleri olduğu bariz, daha hala çoğu sistemde tuhaf çalışıyor. Yani tuhaf. Anlayabiliyor musunuz? Oradaki sorunları yaşayan bilir. Gelin görün ki buna rağmen Microsoft Windows 11'i çıkardığı için son sürüm olarak ve bunu önerdiği için bütün üreticiler buraya kaymış durumda. Bu tabii ki Windows'un işine. Çünkü bütün pazarlar büyük olasılıkla Windows'a çalışıyor dedik. Yani oyun geliştirecek olan birisi ilk olarak Windows'u hedefleyecek. Bir program geliştiren, uygulama geliştiren biri ilk olarak Windows'u hedefleyecek. Eğer açık kaynak kültürü yoksa, bağımsız geliştirici kültürü yoksa, Linux'u bizzat desteklemiyorsa bir geliştirici çıkıp da Linux için uğraşmayacak. Çünkü Linux'un pazar payı Windows'la aşık atacak seviyede değil. Evet, yavaş yavaş yükseliyor. Yavaş yavaş insanlar Linux tarafını da keşfetmeye ve bu tarafın çok çok zevkli olabileceğini, hatta ne kadar fazla özgür olabileceğini keşfettikçe bu tarafta biraz zenginleşmeye, biraz çeşitleşmeye başladı. Konuşamadım. Fakat hala herkes Windows'un peşinde. Dedik. Öncelikle çok stabil. Yani herhangi bir sorun yaşamadan direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Driver aramakla uğraşmıyorsunuz. Çünkü zaten bunu geliştiren adamlar Windows'a driver çıkarıyorlar. Bütün testlerini ilk başta Windows'la yapıyorlar. Bu tam doğru olmayabilir belki ama büyük oranda bu şekilde. Ve biz burada şunu çok iyi biliyoruz. Linux tarafını güçlendirmek istiyorsak buraya içerik üretmemiz lazım. Fakat buranın tüketicileri de yani işte gizlilik önemli, şöyle olsun böyle olsun, çok çetrefilli davrandıkları için bu tarafta da insanlar geliştirmeye pek açık olmayabiliyorlar her zaman, ama tek sıkıntı da bu da değil. Dediğim gibi pazar payı çok çok büyük bir önem arz ediyor. Windows bir şeyi daha çok iyi yapıyor. Kullanıcıdan her şeyi gizliyor. Herhangi bir hata mı yakaladı, herhangi bir sıkıntı mı yaşadı, hop arkaya atıyor. Siz onu görmüyorsunuz bile. Yaşanılan sıkıntılar sessizce susturuluyor. Bundan dolayı kullanıcı şöyle bir problem varmış, böyle bir sıkıntı yaşamış, bakmıyor bile. İşte en büyük problemlerden bir tanesi burada patlıyor ya. Mesela kaynak tüketimi absürt bir şekilde fazla. Neyin nerede nasıl tüketildiğini bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Bilgisayarınızda virüs var. Çok bariz bir şekilde. Çünkü bilgisayarınızı açtığınızda 32 GB'lık RAM'in 16'sı dolu geliyorsa bilgisayarınızda virüs vardır. Ya da başlangıç programlarının hiçbirini kapatmamışsınızdır. Bütün programlar arka arkaya yığılmıştır falan. Ki bu çok düşük bir olasılık. Virüs olması daha yüksek bir olasılık. Ve Windows bunu tam olarak yakalayamıyor. Zaten Defender'ın durumu belli. Ama daha önemlisi kullanıcılara bunu göstermiyor da. Yani arka planda sürekli bir şeyleri gizleme çabasında, ki bu da tabii kullanıcının da işine geliyor çünkü kullanıcı uğraşmıyor hiçbir şeyle. Windows'ta zaten arka planda çoğu hatayı kendi kendine çözdüğü için veya işte gelen güncellemelerle bu hatalar düzeltildiği için sıklıkla kullanıcıları hatalarla uğraştırmıyor. Şöyle çok güzel bir örneğim var. Mesela 10 yıl boyunca Windows kullandığınızı hayal edin.
Eğer sisteminiz ortalamaysa ve siz de ortalama bir kullanıcıysanız ortalama alacağınız hata miktarı o 10 yıl içinde maksimum 5-6. Daha fazla hata almayacaksınız ki o hatalarda genellikle mavi ekran hatası olacak. Yani bilgisayar çökecek. Daha sonra otomatik onarımla bilgisayar onarılacak ve hiçbir şeyinizi kaybetmeden yolunuza devam edeceksiniz. İşte Windows bunu çok iyi yapıyor. Peki ya Linux tarafı? Linux tarafı hem çok çeşitli. Yani işte Debian tabanı var, Arch tabanı var, Fedora var. Bir de üstlerine girilmiş olan dağıtımlar var. Mesela Popos dediğimiz aslında Ubuntu'yu temel alıyor. Veya Kubuntu dediğimiz aslında Ubuntu'yu temel alıyor. Veya işte örnek veriyorum. Şu an Garuda Arch'ı temel alıyor. Bunların hepsi birbirinin üzerine inşa edilmiş sistemler ve bu sistemler haliyle kendi içinde farklı güzellikler getirirken farklı sorunları da beraberinde taşıyabiliyorlar. Ama diyelim ki Ubuntu'yu indirdiniz. Şu an Ubuntu'dan örnek vermemin tek sebebi galiba en resmi şirketleşebilmiş Ubuntu dağıtımı Linux dağıtımı Ubuntu. Şirketleşmek şöyle önemli. Sizin resmi olmanız demek oraya sürekli bir şeyler yapacağınız anlamına gelir. Yani sürdürülebilirlik anlamına gelir ve bu kullanıcı için çok önemli. Çünkü kullanıcı dakika başı distro değiştirmek istemez. Distro değiştirmek bir yüktür. Adam orada belki onlarca, belki yüzlerce, belki terabaytlarca gigabayt, çok gitti kafa. Yüzlerce gigabayt veri depoluyor. Orada işlemler yapıyor, kodunu yazıyor, oyununu oynuyor. Ve bunları başka bir distroya aktarmak bir külfet. Zaten hepsini aktaramazsınız. Bunların çoğu internetten indirilen şeyler. Bunların sadece ham kısımlarını alsanız, yani kullandığınız veya ürettiğiniz kısımlarını alıp taşımaya kalksanız bile yaklaşık 200-300 GB, belki 1 TB data taşıyacaksınız. Bunu taşımak zaten kolay bir şey değil. Üstüne kayıpsız taşımak daha zor ve bunların içinde sadece o taşınabilir şeyler yok ki. Mesela config'ler var. Ben bir terminal ayarlamışım kendime günlerimi verip veya işte indirdiğim şeyler var, bir daha aynılarını bulamam çünkü her şeyi not etmiyorum mesela. Bu yüzden kullanıcılar şunu bekler: bir distro daima sürdürülebilir olmalı. Ki yeni bir güncelleme geldiğinde tak diye kurabileyim üstüne. İşte örnek veriyorum, şirket bağlamını kaybetmesin, şirket distrodan vazgeçmesin. İnsanlar bunları ister. Bu da beraberinde sorumluluklar getirir. Driverlar güncel olmalı, sistem stabil çalışmalı, problemler minimum olmalı. Ve evet, Linux tarafında bile problemler minimum olmalı. Çünkü insanlar sürekli sistemin sorunlarıyla uğraşamazlar. Bu bir noktada da şirketin problemidir, üreticinin problemidir. Bu yüzden Ubuntu'yu ele alıyorum. Ubuntu bildiğim kadarıyla en çok şirketleşmeyi başarmış ve en çok kendine community toplamış olan distro. Ubuntu'ya yeni geçen bir kişi ilk başta şu problemleri çok rahat yaşar tabii ki. Eğer sistemi Nvidia ise, çünkü şu an kendi bilgisayarımdan örnek vereceğim. Ve sisteminde böyle Windows'a çok yakın şeyler varsa, kullanıcı eğer Windows'a çok aşinaysa yandı. Çünkü hani Ubuntu daha az önce söyledim, işte Linux'la Windows aynı şey değil arkadaşlar. Linux bir işletim sistemi değil. O gözle bakmamak gerekiyor. Yani Windows'un başardığı her şeyi Linux da başaracak diye bir şey yok. Fakat Linux'un Windows'tan daha iyi yaptığı pek çok şey var. Oraya videonun sonunda geleceğim. Önce biraz Linux kötülemece. Linux ne yapıyor? Öncelikle siz girdiğiniz zaman Ubuntu'ya her şey çok güzel. Sistem açılıyor, güzel animasyonlar, GNOME arayüzü açılır genelde ilk başta. GNOME arayüzünü görüyorsunuz. Tablet gibi, böyle Android tablet gibi bir arayüzü var. Zaten o arayüz insanları cezbediyor. Büyük ikonlar, daha önce görmediğiniz bir stil, yani Windows'tan gelenler için söylüyorum, daha önce görmediğiniz derken. GNOME arayüzü büyüleyici. Fakat GNOME arayüzünün de çok büyük eksileri var. Onu da başka bir videoda değineceğiz. GNOME arayüzünden kurtulmanız lazım acilen. Her neyse, onu geçiyorum. Şimdi GNOME arayüzüne geldik. Bir uygulamaya tıkladınız. Hop, çok güzel bir şekilde açıldı. İşte uygulama mağazasına geldiniz. Flatpak kurdunuz. Yani
ilk size alacağınız önerilerden bir tanesi Flatpak kurmanız olacaktır yüksek bir ihtimalle. Sağdan soldan duyduğunuz bilgilerle. Çünkü Ubuntu'nun kendi mağazası çok da çeşitli olmayacaktır. Flatpak kurduğunuz anda kendi mağazasının içine gömüleceği için aradığınız her şeyi en güncel sürümde bulacaksınız neredeyse. Ki bu da mükemmel bir şey ama Flatpak'te de sıkıntılar var. O da başka bir videonun konusu. Neyse buraya geçiyorum. Flatpak kuruldu. Şimdi artık sırada uygulamaları indirmek var. Spotify indirdiniz. Artık ne bileyim hangisi kullanıyorsunuz? YouTube Müzik mi kullanıyorsunuz? Ben YouTube Müzik kullanıyorum. YouTube Müzik indirdiniz. Netflix, WhatsApp, Telegram, o bu şu işte kod yazıyorsanız Android Studio, VS Code, Visual Studio, ne bileyim Python sistemleri kullanıyorsanız PyTorch vesaire vesaire. Şimdi bu sistemleri indirdiniz. İyi hoş güzel de. Ulan YouTube müziğe tıklıyorsunuz, açılmıyor. Ne bileyim oyun oynamak istiyorsunuz, oyunları yükleyeceksiniz. Steam'e tıklıyorsunuz, o başlama arayüzü geliyor, ikonlar falan var. Evet, sistem tepsisine de oturmuş, çok güzel. Tıklıyorsun açılmıyor, o arayüz bir türlü gelmiyor. Hoppa, dakika bir gol bir, gerçekten dakika bir gol bir. Windows'ta siz Steam yüklediğiniz anda tak diye açılır ya. Steam'de örnek veriyorum veya YouTube müzik fark etmez, hiçbir uygulama açılmayacak çünkü. İşte Ubuntu'da öyle değil. Ubuntu siz sormadan driver falan yüklemez kolay kolay. Özellikle konu Nvidia ise diğer driverları yüklüyor tabi. Özellikle en asgari driverları yüklüyor. Bilgisayar açılmasını sağlıyor. Hatta bazı durumlarda Nvidia'nın uyumlu bir sürümünü bulursa onu da yüklüyor. Fakat şu çok önemli. Hiçbir sürüm tam uyumlu olmayacak sizin için. Siz aralarından en iyi olanını seçeceksiniz. Öyle de bir durum var. Oraya birazdan geleceğim. Ama diyelim ki asgari bir Nvidia yüklendi ve ona rağmen açılmıyor. İlk aklınıza gelecek ve yapmanız gereken ilk şeyi söylüyorum. Driver bulmak. 2025'te çekiyorum bu videoyu. Allah bilir sen bunu ne zaman izliyorsun ama sana söylüyorum. Şu an yapay zeka var. Gelecekte var mı bilmiyorum. Ama var şu an ve şu an gidip yapay zekaya şunu sormanı istiyorum. Falanca Ubuntu sürümünü kullanıyorum. Bilgisayarımda falanca ekran kartı var. Mesela RTX 4090 var. RTX işte 5050 var, neyse bilmiyorum 5050 var mı ama var. Buna ait bir driver istiyorum demen gerekiyor. Bunun sebebi şu. Yapay zeka şu konuda çok iyi bir şekilde öneri yapacak sana. En uyumlu ve en stabil driver hangisi? Şu ana kadar deneyimlediğime göre hiçbir zaman son çıkan driver en iyi performansı vermiyor. Aksine bilgisayarını sürekli login'e geri çekiyor. Yani sürekli oturum açma ekranına dönüyorsun. Çünkü arayüz çöküyor. Ve bundan kurtulmanın en iyi yolu driverlarını güncellemek olacak. Ama hangisini? Mesela şu an benim kendi özelimden bahsediyorum. Nvidia 4050 ekran kartım var RTX ve bu ekran kartının desteklediği son sürüm Nvidia sürücüsü 580 olması lazım. Fakat ben 550 kullanıyorum. 580'de yaşadığım en büyük problem oyunlardaki FPS'ti. Evet, ilk başta böyle başladı, daha sonra Android Studio'da bildiğin sürekli login ekranına döndürdüğünü fark ettim. İlk başta her ne kadar RAM'den şüphelenmiş olsam da RAM %50'deyken bu yaşanıyordu ve ondan sonra terminale Nvidia SMI yazmaya karar verdim. Ve ne oldu biliyor musun? Tak diye çöktü. Daha sonra geriye dönük sistem loglarına baktım ve şunu fark ettim. Nvidia'nın bu sürüm driver'ı gömülü ekran kartıyla sürekli çakışıyordu. Yani bende bir Nvidia ekran kartı vardı evet, ama bir de AMD ekran kartı vardı. Laptopumun içinde iki farklı ekran kartı vardı. Bir tanesi harici, diğeri dahili. Bunlar çakıştığı için Nvidia driver'ı burada suçluydu. Ve ben ne yaptım? ChatGPT'ye yazdım. ChatGPT de bana dedi ki bak böyle şeyler olabilir. Hiç dert etme çünkü bunların da çözümleri var. Fakat birazcık meşakkatli. Hoppa, bana meşakkatli deyince benim bir soğuk teller akmaya başladı. Toplamda 4 saatte hallettim. 4 saatte yaklaşık herhalde 3-4 driver denemek durumunda kaldım. Ama son driver o kadar başarılıydı ki Windows'ta bir oyundan, şu an tamamen sallıyorum, 100 FPS alıyorsam Linux'ta 110-120 FPS almaya başladım. Çok devasa bir fark değil ama benim zaten ekranlarım 144 Hz. Yani bunun üstünü almam da bir şey ifade etmeyecek benim için. Yeter ki 144'ün altına çok fazla düşmesin. Yani tamam 120 olabilir, 100 olabilir falan ama 60'a, 40'a, 30'a falan düşmesin FPS.
ve düşmedi. Ama ilk baştaki driver'da, yani o son güncellenmiş işte open source tarafı vardı, bir de kapalı kaynak tarafı vardı, ikisini denemiştim. İşte onlar 30 FPS falan veriyordu bana. Evet, uygulamalar çalışıyordu, oyunları da oynatıyordu. Hatta oyunlara girme süresi öyle çok çok da uzun değildi ama oyunlardaki FPS'im çok düşüktü. İşte tam da sana bundan bahsediyorum dostum. Yapman gereken şey denemek, maalesef ki böyle. Çünkü sana en başta dediğimi üçüncü kez tekrarlıyorum sanırım. Linux ve Windows birbirinin aynısı değiller ve beklentilerini buna göre ayarlamalısın. Çünkü eğer sen Linux'tan Windows performansı bekleyecek olursan, Linux'ta 6. saatini doldurmadan Windows 10 ISO'su veya 11 ISO'su ararken bulacaksın kendini. Ki bu da çok moral bozucu bir şey. Hele ki yani temiz kurulum yaptıysan o bambaşka bir berbat. Hem Windows'un gitti, hem Ubuntu'dan veya işte Fedora'dan her neyse soğudun, artık Linux'tan nefret ediyorsun. Hem de Windows'a geri dönüp tekrardan aynı config'leri falan girmek zorundasın. Driver indireceksin, yüzlerce GB akıl almaz, sinir bozucu bir şey. Bu yüzden beklentilerini buna göre ayarla ve eğer beklentilerini karşılamıyorsa sakın ha sakın ay bir deneyim deme. Hüsrana uğrar, pişman olursun. Şimdi gelelim ikinci ve belki de en büyük problemlerden bir tanesine. Uygulama desteği. Her uygulamayı birebir aynı şekilde Linux'ta bulman mümkün değil. Mesela WhatsApp yok. Evet, bildiğin WhatsApp yok. WhatsApp olmadığı için ZapZap gibi belli farklı uygulamalar var. Bu uygulamalar WhatsApp'ın web versiyonunu içeriye gömüyorlar bir uygulama gibi ve siz bunları kullanıyorsunuz. Şu an benim de aktif faal olarak kullandığım uygulama gibi ben ZapZap kullanıyorum mesela. Çoğu modern uygulama Linux'a port edilmiş, fakat şöyle bir problem var. Windows'ta çalıştığı kadar iyi çalışıyorlar mı? Tartışılır ama çoğu zaman evet. Hatta bazı uygulamalar şaşırtıcı bir şekilde Linux'ta daha akıcı bile çalışıyor. Bununla beraber Linux'u öyle A firması B firması geliştirmiyor aslında tek başına. Yani az önce evet bir şey söyledim size, dedim ki Ubuntu en firmalaşmış, en şirketleşmiş dağıtım. Fakat burada da şöyle bir problem doğuyor. Bütün içeriği o sağlamıyor ki. Pardon, problem mi dedim az önce? Çünkü bu bence mükemmel bir şey. Linux'un tüm içeriği topluluk tarafından sağlanıyor. Evet, tüm içeriği. Bu topluluğun içinde şirketler de var ama bu şirketler çıkıp da sana Windows'taki gibi sürekli böyle bir ürün kafasıyla bakmıyorlar da daha çok o topluluğu geliştirmek için bir şeyler üretiyorlar. Tabii yine pazar içinde kendi ürünlerini pazarlayan firmalar da olacaktır ama bunlar çok minimum. Yani Windows'a kıyasla büyük devler yok burada. Herkes küçük küçük ama bu küçük topluluk bir şekilde büyük bir ürün ortaya koymayı başarıyor ve bunu kendi gözünüzle görmek, deneyimlemek gerçekten çok lezzetli bir şey. Artı bir, kendi uygulamaları da yok değil. Mesela GNOME uygulamaları var. Benim en sevdiğim Boxes var mesela. Nautilus mu neydi? Öyle bir dosya yöneticisi var mesela. Ben şu anki KDE kullanmama rağmen o dosya yöneticisini kullanıyorum ki o da GNOME'a ait. Birçok farklı terminal seçeneği var ve birçok farklı tasarımı da destekliyorlar. Müthiş bir şey. Özellikle Garuda falan kullandıysanız daha önce varsayılan, ya kullanmanıza gerek yok, görmüş olabilirsiniz. Varsayılan terminali bile çok çok leziz. Çok da uzaklara gitmeye gerek yok yani. Ha bu arada Windows'taki her şey lisanslıdır ibarelerini Linux'ta pek görmüyorsunuz. Çok rastladığımız şeyler değil. Bu yüzden hani daha özgür. İnsanlar içeriye daha fazla şey yapabiliyorlar. Özelleştirme konusuna geldiğimizde GNOME'la Windows yarışır. Yani aşağı yukarı aynılar çünkü. Fakat mesela KDE kullandığınız zaman özelleştirme top seviyeye çıkıyor. Her şeyi özelleştirebiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. Kendi yazdığınız komutlarla ve kodlarla çalışan bir panel düşünün. O kadar özelleştirilebilir ki ve bunu şöyle düşünün. Veriminiz açısından da çok önemli bu. Çünkü özelleştirme dediğimiz şey sadece göze hitap etmiyor. Aynı zamanda işleve de hitap ediyor. Bu Ubuntu'nun en çok takdir ettiğim yönlerinden biri. Pardon, Ubuntu dedim, Linux'un en çok takdir ettiğim yönlerinden biri. Çünkü Ubuntu'nun GNOME'unu geçiyorum. Yine KDE falan çalıştırdığınızı farz ediyorum. Orada da mesela bu durum var. Zaten bu KDE'nin kendisinde var. O kadar özgür bir yapısı var ki tasarımsal olarak, ki bu tasarım dediğim gibi sadece UI değil, aynı zamanda işlev de var işin içinde.
aşırı aşırı güzel bir şey. Linux'a geçtiğiniz andan itibaren yaşayacağınız bir diğer büyük problemse kesinlikle bilgi eksikliği olacak. Çünkü ya bunu kesinlikle yaşayacaksınız bu arada. Linux'un çalışma prensibini, çalışma mantığını anlayana kadar bayağı bir yorulacaksınız. Sistem asla Windows'taki gibi değil. Eğer bir geliştirme ortamına girmiyorsanız, eğer ekstra bir faaliyet yapmıyorsanız, mesela oyuna mod kurmak gibi veya bilgisayarın içeriğini temizlemek gibi falan ekstra bir iş yapmıyorsanız Windows'ta genelde CMD diye bir panel bile görmezsiniz. PowerShell'in ne olduğunu bilmezsiniz. Bu ikisinin ayrımının ne olduğunu bilmezsiniz. CMD'ye yazılan komutları çok yaşlı değilseniz, çünkü o eski dönemlerde CMD bayağı böyle işte renkleriyle, matrixiyle falan popülerdi. Artık öyle bir şey yok. Ondan daha eğlenceli şeyler var şu an bilgisayar dünyasında. O yüzden görmezsiniz yani. Ama Linux'a girdiğiniz andan itibaren CTRL Alt T terminali açar. Terminali açar, açmak zorundadır. Terminal olmazsa yandınız. Bilgisayar dondu. CTRL Alt T reboot. Bilgisayarı yeniden başlat. Sistemi güncellemek mi istiyorsunuz? Bir güncelleme ekranı yok. Yani tabii birkaç böyle software updater gibi bir uygulama vardı GNOME'da ama o aynı işi yapımı mı bilmiyorum. Yani normalde mesela apt update gibi falan. Veya işte Flatpak'teki uygulamaları güncelle, şunu güncelle, bunu güncelle, bunları tek tek elinizde yazmanız gerekir. Bir driver ararken mesela driver web sitelerinde aramıyorsun Windows'daki gibi. Bunların hepsini yine terminalde yapıyorsun. Veya mesela bir dosya mı açacaksın? Bakın bu çok tuhaftır. Bildiğim kadarıyla mesela ben şu an benim işletim sistemimde, benim yapımda şu an o yok. Benim dağıtımda yok. Ben Ubuntu kullanıyorum. Sağ tıkladığım zaman yeni dosya oluştur diye bir seçenek yok bende. Yeni dosya oluşturamıyorsunuz. Yani mesela bir not alacaksınız. Bir not dosyası oluşturacaksınız. TXT dosyası. Sağ tıkla oluştur diyemiyorsun. Veya örnek veriyorum bir Python dosyası oluşturacaksın. Sağ tıkla oluştur diyemiyorsun. Açıyorsun abi terminali, CTRL Alt T, nano yazıyorsun. Ondan sonra dosyanın adını yazıyorsun veya yolu varsa yolunu yazıyorsun. Orada oluşturuyor. Onu tabii ki kısa yola atamak mümkün ama yani nerede atayacaksın onu kısa yola? Ama şeyi düşünüyorum mesela, şimdi ben istediğim klasörde oluşturmak istediğimde direkt o klasörün yoluna gidiyorum, o şekilde oluşturuyorum. Fakat hani bunu ya belki şey yapılabilir, hani ona güzel bir script yazılır, o scriptle yapılır. İlla ki eklentileri vardır. Ha bu arada şundan da bahsedeyim. Linux'taki çoğu şeyi eklentiyle sağlıyoruz. Yani siz bir ham distro kurduğunuz zaman bu en kapsamlı distro olsa bile yine de eklentilere ihtiyacınız olacak. Çünkü Windows'takinin aksine Linux'un her şeyini kullanabiliyorsunuz. Kısacası böyle. Yorulduk be. Yani bence bazı şeyler anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Linux ve Windows asla aynı şeyler değil. Ve eğer tercihinizi yapacaksanız kesinlikle şunu göz önünde bulundurmalısınız. Windows'ta çok uzun süre geçirdiyseniz ve Windows sistemine aşinaysanız Windows'tan çıkmadan önce 8-10 defa düşünün. Denemek için iki yol var. Bir tanesi dual boot. İkincisi direkt bir kurmak yerine live boot, yani USB'nin içine bir kali falan atın, live başlatabileceğiniz herhangi bir şey atın ve onu takıp onunla boot edin. O şekilde testlerinizi yapın, deneyin, görün bakalım hoşunuza gidecek mi? Çünkü şu çok önemli ve bence unutulmaması gerekiyor. Linux ve Windows aynı şey değil. Linux'ta öğrenme eşiği vardır. Öğrenme süresi vardır. Alışma süresi vardır. Anlama süresi vardır. Terminal çok fazladır. Bu saydıklarımın hiçbiri Windows'ta yoktur. Windows popüler kültür ürünü olduğu için bütün firmalar Windows'a çalışır. Linux'a topluluk çalışır. Topluluğun çıkardığı ürünler bedava ve açık kaynaklı, yani herkes tarafından değiştirilebilir, geliştirilebilir olduğu için Linux tarafındaki ürünler her zaman Windows kalitesine yaklaşamaz. Tabi bazı durumlarda onu bile geçebilir ama dediğim gibi istisnaidir. Linux Windows'tan daha güvenlidir ama işte güvenlik, gizlilik veya örnek veriyorum bu açık sistem, örnek veriyorum bu topluluk, bu güzelliklerin hepsinin çok ağır bir bedeli var. O da öğrenmeniz gerekmesi ve öğrenmek gerçekten kolay olmayabilir herkes için. Özellikle buna açık değilseniz, ben bilgisayarımdan rahatlık bekliyorum diyorsanız Linux'a çekinerek bakın. Direkt dalmayın. Dalarsanız pişman olursunuz.
Yine de bir şekilde şans verin. Öyle veya böyle.